Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Konumuz sağlık. Her zaman olduğu gibi çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Diş hekimi ve protez uzmanı Profesör Doktor Hakan Akın şu anda yayın konuğu ve implantları konuşacağız. Evet, implantlar çok önemli. Herkes TV8 ekranları başına. Sağlığımız, ağız sağlığı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakan Hocam, nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Sağlık önemlisi, iyi olduğu evet. zaman her zaman şey iyiyiz. yolunda. Her şey yolunda. Gerçekten öyle. Bugün implantları konuşacağız Evet. sizinle. Hemen implant uygulaması ağrıya neden olur mu diye başlayalım. Evet. Şimdi İmplant nedir? Bir onu kısaca bir alabilir miyiz implant önce? şu, bir kaybedilmiş dokumuz var. Bu diş dokusu. Dişimiz yerinde değil. Bir sebeple çekildi. Doğal olarak biz onu yerine koymamız lazım ki fonksiyon görebilsin. Yeniden çiğneme yapabilelim. Bu yüzden de onun yerine koyduğumuz, daha doğrusu dişin kökünün yerine geçen, kemiğin içerisinde yer alan parçanın ismi implant. İmplant. Üzerinde yaptığımız bu görünen kısım, beyaz şekildeki görünen kısım da onun protez kısmı diş. Yani implantı ve üstünün protez kısmı, yani porseleni, ikisi beraber bir dişi oluşturuyor. Şimdi ağrıya neden olur mu sorusu. Evet, ağrıya neden olur mu? Normal şartlarda olmaz. İnsanların en çok merak Evet, ettiği. yani tabii ki biz de mesleğimiz gereği hastalarımız geliyor, muayene ediyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Herkes her yerden sorular soruyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, şöyle ağrıdı, böyle zorluklar yaşadım gibi şeyler duyduğum oluyor. Evet, ama bunlar gerçekten istisna. Bazı şeyler olabilir. Enfeksiyon vardır, temizlenmiştir, kazınmıştır orada. İşte bir müdahalede bulunulmuştur ekstradan. Belki birazcık o nedenle şişmeler, belki işte birazcık morarmalar. Bunlar olabilecek şeyler ama sürecin aslında ağrısız gidiyor olması lazım. Ağrı varsa bir problem var demektir. Normal şartlarda implantlar zaten cansız unsurlar. Dediğim gibi bir protez. Cansız olduğu için genelde ağrı reaksiyonu vermez. O kemik ve diş eti kaynaklı bir durum. O da zaten rahatlıkla şu an günümüzde yönetilebiliyor. Ağrısız olarak biz bu tedavileri yapabiliyoruz. O yönden kimse endişe etmesin. Müthiş. Yok ondan Evet. hiç şüphemiz yok. En iyisi Türkiye'de yapılıyor Evet. biliyoruz çünkü yurt dışından da bir sürü insanlar Evet, geliyor. çok sayıda hastamız oluyor, evet. Değil mi? Çok Evet. sayılı insan oluyor. Peki her birey için implant uygun mudur? Herkes yaptırabilir mi implant? Evet, şöyle, çok sınırlı hasta grubuna uygun değil ama onun dışında uygun. Yani benim kemiğime olur mu, hocam acaba benim kemiğime uygun mu diye aslında bir durum yok. Yani kemik hücremiz belli, kemik dokusunun ne olduğu belli, implantın da ne olduğu belli. Zaten o oraya uyumlu bir malzeme. Ama buradaki farklılıklar bizim kendi diğer hastalıklarımızla alakalı bir durum olabiliyor. Örnek verelim, hastanın diyabeti var, şeker hastalığı var. İşte bizim için önemli olan orada bir değer var, 3 aylık kan şekeri değeri. Biz bu değerin belli bir seviyenin altında olmasını bekliyoruz. İşte 6,5 genellikle 7,5 arasında bir değer. Aslında 7,5'a çok çıkmak istemeyiz. Belki 7,1, 7,2 gibi değerler. Yani bunları hastalarımız kendileri de bilebilirler, görebilirler. 3 aylık kan şekeri değerlerini aldıklarında. Oldu diyelim, atıyorum 8 hastanın değeri, şeker hastası ve biz yapmak istiyoruz. Yapabilir miyiz? Yapılmaması lazım çünkü implant tutmayacak, biliyoruz onu. Yani tutmamasının, implantın düşmesinin bir nedeni var. Yoksa o kemik yapısıyla alakalı bir durum değil. Aslında bizim sistemik hastalıklarımızla ilgili bir durum. Belki bir ilaç kullanıyordu kemik erimesiyle ilgili. O kullandığı ilaç nedeniyle de implant tutmayabilir. Bunun gibi bazı spesifik durumlar var. Onun dışında herkese uygun implant. Herkese uygun. Evet. Peki kemik dokusunun yetersiz olduğu. Evet. Evet, şimdi o kısma gelelim. İşte kemik tozları vesaire onlardan İlave yararlanılıyor, ediyoruz, evet. ilave ediliyor. İşe yarıyor mu kemik tozu? Yarıyor. Ama şöyle, yani insanlar şunu düşünmesin lütfen hastalarımız. Yani bir yatayda, örnek veriyorum, şu seviyede bir kemiğimiz vardı. Biz bunu bu seviyeye kadar kaybettik. Atıyorum 7-8 milimetre bir kayıp var. Ciddi bir kayıp. Dişi kaybedecek kadar bir kayıp var. Hocam biz oraya yeniden tepeleme bunu yığalım. Asfalt yapar gibi. Hani böyle koyalım, yeniden orada kemik oluşsun. Böyle bir şey yok. Yani bir yataydaki bu kemiği bu şekilde oluşturamazsınız. Böyle bir sandviç yapar gibi kemik koyup orada kemik oluşmasını beklemiyoruz. Öyle bir durum yok. Ama kemik tozu, işte bakın burası 4-5 tane duvardan oluşuyor. Duvarlardan 1-2 tanesi yok diyelim. O zaman biz onları ilave edebiliyoruz. Yani ikisi birbirinden çok farklı. Belli bir alanı var. Bazı alanları biz kendimiz destekliyoruz. Ama bir tanesinde alan hiç yok. Dümdüz havalimanı gibi ve yatayda ciddi bir erime olmuş, kayıp olmuş. Biz onu böyle süper yerine koyacağız diyemiyoruz.
Ha, o gibi durumlarda yapılan işlemler de var. Yok değil, cerrahi işlemler yapıyoruz. Hastanın belli bölgelerinden kemik alıp oralara ilave ettiğimiz oluyor. Ama bunda da başarıyı yine %100 gibi düşünmeyelim. Aslında %30 gibi bir başarımız var. Kalan kemik dokusu bize. Yani sonuç olarak Evet. bir toparlayayım hemen. Kemik dozuyla destekleme yapıyoruz. Evet, ama destekleme yapıyoruz, bunu unutmayalım. Yani Destekleme. sıfırdan bir kemik oluşturma gibi durumu aslında çok başarılı bir yöntem değil. Değil. Evet. Anladım. Peki ömürlük müdür bu implantlar? Yani genellikle ömürlüktür. Çünkü şöyle, implant bulunalı epey oldu, yani 40-50 yıllık bir tedavi. Türkiye'de de yaygın olarak 25-30 yıldır kullanılıyor. Ve ancak protezlerini değiştiriyoruz bakın o hastalarımızın. Yani Türkiye'de bu yapılan ilk implantların protezlerini şu an değiştirdiğimizi görüyoruz. Bu şu demek, implant yerinde sağlıklı bir şekilde kemik içerisinde kalabiliyor. Biz sadece üst kısımda diş eti çekilmesi olabiliyor, estetik problem olabiliyor. Onları yerine koyuyoruz. Yani aslında tedavimiz gerçekten ömürlük bir tedavi diyebilirim. Doğru bakıldığında, ama burası çok önemli, bakım çok önemli. Bakarsan bağ, bakmazsan Bakmazsan daha bağ olur derler. Evet. Atalarımızdan böyle gelen bir Aynen şey var. öyle. Yani Gerçekten öyle. temizliğine gerçekten dikkat edersek, kullanımına gerçekten dikkat edersek ömürlük bir tedavi olacaktır. Olacaktır. Kesinlikle. Evet. Ama bakmazsan Ama bakmazsak sıkıntı o olacak. zaman sıkıntı. Evet. Zaten normal dişte de sıkıntı olur. Aynen öyle. Zaten dişi de o yüzden kaybediyoruz. Dişi o yüzden kaybediyoruz. Yeterince dikkat edemediğimiz için, yeterli temizliğini sağlayamadığımız için dişi de kaybediyoruz. Doğal olarak implantı da kaybedeceğiz ama bir şey oluyor Peki hastalarımızda. başarıyı etkileyen, uzun süreli başarıyı etkileyen implantta etkenler neler? İşte Biraz tam önce da üstüne söylediğiniz söylediğim bakım olayı. Bakım. Bakım Birinci, olayı. Yani bir numara bakım. bir numaralı şey o. Yani hastalarımıza zaten vurguladığımız şey o. Diyoruz ki öncelikle bu tedavinin çok uzun dönemli olabilmesi, uzun ömürlü olabilmesi, bir daha işlem yapılamaması için sizin gayret göstermeniz lazım. Ve bu da tabii ki hastalarımızın çoğu da artık belli düzeyde ağız bakımlarını yapamamışlar. Bu nedenle dişleri kaybetmişler. İşte yeme içmede problemler yaşamışlar, estetik problemler, fonksiyon problemleri insanların artık canına tak etmiş. Genelde hastalarımız şöyle diyor: bu genç yaştayken bu sağlığınızın, bu dişlerinizin kıymetini bilin. Bu kıymet bilin lafı olduğu zaman artık farkındalık oluşmuş demek oluyor zaten. Bu çok önemli bir şey. Aslında bunu kaybetmeden farkındalığı oluştursak zaten implanta gerek kalmayacak. Ama implantta da bu farkındalıkla tedaviye devam etmek lazım. Yani bakımlarını yapmak lazım, kontrollerini yapmak lazım. Temizlik unsurları var, implantın özel temizleyicileri var. Onları mutlaka uygulamak gerekir. Bu yapıldığı sürece hiçbir problem olmaz. Hiçbir problem Evet. olmaz. Evet. Peki apseli diş çekimi gerçekleştirilir mi? Apseli diş mi? Önce antibiyotik mi veriyordunuz? Bir şey yapıyordunuz. İşte öyle oluyor. Genelde düşünce bu. Önce antibiyotiği verelim. Hasta bir hafta, 10 gün, 15 gün, bir ay kullansın. Sonra biz dişi çekeriz bir ara gibi bir şey oluyor. Ama bu böyle bir şey değil. Değil. Yani dişin kökündeki apse tabii ki damarlar aracılığıyla kana o bakterileri veriyor. Yani oradaki bakteriler, oradaki enfeksiyon bizim kanımızda dolaşıyor, organlarımıza gidiyor, geliyor. Şimdi doğal olarak bunu ortadan kaldırmak gerekiyor. Bir an evvel kaldırmak gerekiyor. Yani bunu enfeksiyonu baskılayalım. Tamam, antibiyotik enfeksiyonu baskılayacak. Bir miktar oradaki bakteri sayısını azaltacak. Ama sadece bu, azaltacak. O yüzden aslında bir an evvel müdahalede bulunmak gerekiyor. Apseli dişin çekimi gerçekten gerekiyor aslında. Yani bazı vakalar, çok ekstrem vakalar olur. Çok değişik enfeksiyon türleri var. Onlar da sadece çekilmez. Yani aslında bu bizim diş açısından baktığımız, aslında dişteki apse diye düşündüğümüz apseler o apseler değil zaten. Değil. O yüzden biz bu tedavileri, bu tarz hastalarımızın düşündüğü apse tedavilerini, çekimi mutlaka yapmayı öneriyoruz. Mutlaka yaptırmaları lazım. Peki implant mı yoksa köprü tedavisi mi tercih edilmeli? Bir de onu da sormuş olalım. Tamam. Köprü de çünkü çok Evet, konuşuluyor. o da popüler bir tedavi yöntemi, Evet. zirkonya ile beraber. Şimdi şöyle, köprüde boşluğun sağındaki ve solundaki dişleri bir miktar küçültüyoruz. İşte 1-1,5 milimetre kadar küçültüyoruz çepeçevre. Şimdi bu dokuda tabii ki bir madde kaldırmak demek. Yani invaziv dediğimiz, yani hastaya bir tık daha zarar verebilen bir işlem demek. Aslında hani zararı kar ve zarar diye değerlendirirsek köprüyü yapmak zorundayız. Ki bunca yıl yapıyorduk. Tabii. Ama Köprü çok eski bir... tabii eski bir tedavi Eski bir yöntemi. tedavi. Yani dişsiz kalmaktansa köprüyü yapmak çok büyük bir veli nimet. Önce onu söyleyeyim ama tabii köprünün alternatifi çıktı şimdi, implant. Yandaki dişlere hiç dokunmadan yapabildiğimiz bir işlem şekli. Eğer çok hastayı işte hastalıklar açısından zorlamayacaksa implant birincil tedavi yöntemimiz oluyor. Ama baktık ki hastanın işte implanta uygun olmayan hastalıkları var. İşte belki yaşı buna çok müsait olmayacak, o hastalıkları nedeniyle de belki o implantı kaldıramayacak durumda olacak. İlave hani hastaya herhangi bir cerrahi işlem yapmak yerine köprüyü daha basit olarak uygulayabiliyoruz. Daha kısa sürede
daha kısa süreli bir işlem olarak hemen yapabiliyoruz. Hemen yapabiliyoruz. Evet. Hakan Hoca çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İmplantı A'dan Z'ye konuştuk. Bayağı bir bilgilendirdiniz bizi. Ağız bakımının ne kadar önemli olduğunu da altını özellikle çizdiniz. Evet. Diş fırçalamak, temiz bakmak, işte diş ipi kullanmak hepsini kapsıyor tabii. Evet. Çok mühim. Bir günde öyle bir ağız bakımını Sadece onun üzerine de konuşabiliriz. sadece onun üzerine konuşalım. Farkındalığı daha fazla yükseltmek adına Tamam. gayet keyifli olur. Her zaman beklerim. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.